1927 dolar seviyesi önemli bir seviyedi ve bu seviye üzerinde altının ons tarafı kalmayı başarıyor sevgili dostlarım. 1927 doları altını takip eden sevgili dostlarımız hangi kapanışlarda takip edecek? Aylık kapanışlarda arkadaşlar. Bakın 1927 dolar üzerinde altının onsu aylık kapanışlar yapmaya devam ettikçe altının onsunun hedefi 2100 dolarlar seviyesini görecektir. 2100 dolar seviyesinde tekrardan bir satış yeme olasılığı var. Bu da altının onsunda Forex'te, Viyop'ta işlem yapan sevgili dostlarımız için bir ayrıntı olarak yatırım tavsiyesi olmadan akıllarının bir tarafında bulunsun. Dünya global ekonomi çerçevesi içerisinde baktığımız zaman ABD tarafındaki olaylar arkadaşlar, bu son videolarımızda değindiğimiz gibi ABD borç krizi, yani bu çok önemli olacak. Bunu da yakinen takip edeceğiz. Çünkü ABD'den gelecek borç kriziyle ilgili haberler bizim altın tarafında sert yukarı yönlü hareketler yaşamamıza sebebiyet verebilir. O yüzden Senato'dan çıkacak bir karar, yani hangi yönde bir karar çıkarsa altın için olumlu olabilir. Eğer ki ABD Senatosu ABD borç kriz tavanını, borç krizi miktarını yukarı yönlü yükseltmez ise arkadaşlar altın tarafında sert yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Buradaki hareket 2100 dolarlar civarına doğru altının onsunu taşır. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç tavan yükseltilmesine dair Senato'dan bir karar çıkar ise işte o zaman altının onsunda 2100 dolarlar seviyesinden bir düzeltme hareketi görme ihtimalimiz de var. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Çünkü bu önemli olacak sevgili dostlarım. Sizler de bunu mutlaka takipte kalın. Altının onsunda 1927 aylıkta dedik, özellikle önemli bir destek ve yukarıda da 2100 ana hedef bölgesi olarak takip edilecek bir alan. Günlük bazda ise sevgili dostlarım bizler için önemli kritik bir seviye vardı. Bu da 1964 seviyesi. Bu 1964 seviyesi günlük kapanışlarda, yani altında bir kapanış olmadıkça burası tekrardan önemli bir seviye. Bu yukarıda takip edeceğimiz şimdilik 2070 ve 2100 dolar aralığı. Burası zaten bizim için önemli bir aralık. ABD borç krizine doğru buradaki aralık önemli olacak ve buradaki haber akışları bizlere altının yönünü belirleyecek olan sinyali verecek. Dolar Türk lirası tarafına bakalım. Ondan sonra hemen gram altın tarafına geçelim arkadaşlar. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman buradaki fiyatlamaların 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru yaklaştığını görüyoruz. Yani bankalar arası piyasada fiyatlama bu şekilde. Fakat almak istediğiniz zaman arkadaşlar 20 lira 40 kuruş seviyelerinde bir dolar Türk lirası maalesef ki bizleri karşılıyor. Bunun tehlikelerinden bahsetmiştik. Özellikle bankalar arası böyle bir fiyatlamada vatandaşların nakit olarak bankadan dolarını çekip serbest piyasa üzerinde dolarını bozdurmak istemesine sebebiyet verebilir demiştik. Seçimlerin yaklaştığı son 2 hafta içerisindeyiz. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte de arkadaşlar buradaki hareketlilik artacaktır diye düşünüyorum ve dolar Türk lirasındaki fiyatlanmaların 20 liralar üzerinde kısa vadede fiyatlanacağı yönündeki düşüncem hala da geçerliliğini koruyor. Şimdi 19 lira 50 kuruş üzerinde bizler, yani Viyop ve Forex'te işlem yapanlar, zaten banka üzerinden işlem yapanlar için artık kısa vadeli al-sat olayları tehlikeli bir vaziyet almış durumda. Burada satış yaptığınız zaman arkadaşlar makas aralıkları çok yüksek olduğu için tekrardan aynı fiyat üzerinden dolarınızı alamama ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden 19 lira 50 kuruş üzerine doların atması bir anda 20 lira 55 kuruş seviyesindeki alana kadar dolardaki bu yükselişi tetikleyebilir. Daha önce de 19 lira 50 kuruşun öneminden sizlerle bahsetmiştik. 19 lira 50 kuruş önemli bir seviye olacak demiştik ve Merkez Bankası burada müdahil olacaktır seçim öncesi demiştik ve dediğimiz gibi 19 lira 50 kuruşta dolara bir baskı ve bu baskının gelmesiyle birlikte serbest piyasa tarafında da arkadaşlar fiyat aralığının iyiden iyiye artmış olduğu gözleniyor.
O yüzden elinde dolar tutan arkadaşlar şimdilik 19 lira 50 kuruş. Özellikle bankada yatırımı, dolar yatırımı olan arkadaşlar 19 lira 50 kuruş seviyesini takipte kalsınlar. Buranın kırılması gene arkadaşlar Merkez Bankası'nın artık son kozları, bu son kozlarını da 19 lira 50 kuruş seviyesinde kullanmaya çalışıyor ve buranın eğer müdafası kırılırsa da 20.55 ve onun üstünde 22 lira 73 kuruş seviyesine doğru buradaki hareketlerin tekrardan yukarı yönlü evrilmesi beklentilerimiz dahilinde dolar kurunda. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altın tarafına da baktığımız zaman gram altında özellikle 4 saatlik grafik üzerine tekrardan yukarı yönlü hareketleri gördük. Şimdi buradaki hareketler benim için 1245 seviyesi önemliydi. 1245 Türk Lirası üzerinde gram altın kaldıkça olumlu bir seyir içerisindeki gram altını takip edeceğiz diye konuşmuştuk ve 1245 seviyesi üzerinde şu an itibariyle kalmayı başaran ve 1260 dolarlar seviyesine atan bir gram altın. Buradaki arkadaşlar sizler de Forex ve Viyop banka üzerinden özellikle işlem yapan arkadaşlarımız da kapalı çarşı tarafında şu an 1350-1360 TL'ler civarındaki gram altını takip ediyor. Banka üzerinde de 1245, bakın bunun üzerindeki bu destek üzerinde kaldıkça 1307 TL civarına doğru ve onun üzerinde de 1407 TL civarına doğru bu gram altında yukarı yönlü hareketlerin devamını takip edeceğiz ve bu seviyeler artık kapalı çarşıyla bankalar arası piyasa içerisindeki marş yavaş yavaş kapanacaktır ve kapalı çarşıyla bankalar arasındaki marj da yerini normalleşmeye alacaktır. Yön yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla gram altında da hala da yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafındaki son durum. Daha sonra Euro Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası ve Bitcoin'e de geçiş yapalım. Gümüş tarafındaki hareketler beklentim dahilinde 25 dolar seviyesi üzerinde. Ben gümüşün onsunun olumlu olduğu yönündeki düşüncelerimi söylemiştim. O yüzden ons gümüş tarafını takip ederken 25 dolar seviyesine dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. Aşağıda 24.41, bakın şuradaki 24.41 desteği çalıştıkça ilk etapta bizler 25.62 direncine doğru gümüşün ons tarafındaki hareketleri takip edeceğiz ve gümüşteki grafiğine baktığınız zaman gümüşün grafiği gerçekten çok olumlu duruyor. Teknik analiz açısından baktığınız zaman gümüşün onsunda olumlu bir grafik sizlerle birlikte izliyoruz. Bakın şöyle günlük grafiğini açtığımız zaman da burada oluşan formasyonlar dikkat çekici. Ya bu formasyonların yukarı yönlü kırıldığı, bakın tam şu alan içerisinde gümüşün onsunda yukarı yönlü bir kırılım izledik ve retestlerin olduğu bölgeyi de sizlerle birlikte izliyoruz. Buradaki retestlerin olması ve bu retest sonucunda şuradaki kırmızı bölgenin içerisine gümüşün onsunun girmemesi gümüş için gerçekten olumlu ve yukarı yönlü sert hareketlerin gelebileceğinin sinyalini hala da grafik üzerinde taşıyor. Şimdi ne olur? Gümüş hangi bölgeye kadar gidebilir? Arkadaşlar gümüşün onsu bu belirttiğimiz alan ve bölge içerisinde kaldıkça, yani 24 dolar 41 sent civarında kaldıkça yukarı yönlü 25.62 ve 27 dolar 60 sent civarına doğru buradaki hareketin yukarı yönlü gitme olasılığı oldukça yüksek. Gümüşün onsunu takip eden sevgili dostlarımız bu seviyeleri takipte kalsın. Benim beklentim özellikle bakın şurada aylık bazda açtığımız zaman bu grafiği size bir grafik çıkarttım. Burada izlediğiniz zaman bakın şöyle net bir şekilde gümüşte göstereceğim. Bakın şurası çok tehlikeli bir alan, yani 25 lira 25 kuruş seviyesi. Eğer ki buradaki alan içerisinde bir aylık kapanış veya haftalık kapanışlarda burada bir kalıcılık gümüşün onsu sağladığı takdirde sert bir şekilde arkadaşlar 30 dolar seviyesine doğru buradaki hareketi tetikler. Bakın şu 30 dolara doğru sert bir yukarı yönlü hareket gümüşün onsunda izleriz. Gümüş takip eden arkadaşlarımız da bu grafiği yakinen takip etsinler. Ben de zaten anlamayan arkadaşlarımız için bu grafiği sizlerle birlikte takipte kalacağım. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşte
özellikle takip ettiğimiz bir seviye var. Bu kısada takip ettiğimiz bir seviyede bizler için 16 lira 42 kuruş seviyesi. 16 lira 42 kuruş seviyesi ilk etaptaki benim gümüşün gramında takip ettiğim önemli bir seviye. Bu seviyede gene arkadaşlar bakın 16 lira gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için bu 16 lira seviyesi üzerinde aylık kapanış gümüşün gramında görmeye başlar isek işte o zaman bizlerin 17 lira 68 kuruş civarına doğru gümüş gramda da bu hareketi yukarı yönlü takip etme olasılığımız oldukça yükselecek. İlk etapta sizlerle birlikte 16 seviyesi, onun üzerinde de 16.42 seviyesini yakın takipte kalacağız. Gümüşün onsu belirttiğim gibi şuradaki seviyenin üzerinde kalırsa bakın şuradaki seviye üzerinde yani 25 50 25 60 seviyesi üzerinde kalıcılık yapmaya başlar ise bizler çok kısa zamanda gümüşün gram tarafında da 17 lira 68 kuruş fiyatlamasını sizlerle birlikte takip ederiz arkadaşlar. O yüzden gümüş takip eden arkadaşlarımızın da dikkatli olmasında fayda var.